Bölüm 6. Efendim bugüne kadar herkes dinler arası diyalog dedi ama aslında dinler arası monolog olur. Konuyu diyaloğa getirenlerin hedefleri zannedildiği gibi sadece kendilerine ait değil, uluslararası bir projeydi. Dinler arası ancak monolog olur. Sebep? Çünkü her bir dinin tek bir anlatımı vardır. Karşısındakine söylediği söz tektir. Karşısındakinin buna vereceği cevap farklıdır ve farklı bir sonuç olur. Bunlar arasında ise herhangi bir korelasyon yoktur. Yani İslam dini, Hristiyanlık, Yahudilik. Bunların birbirleri arasında herhangi bir diyalog kurabilme ihtimalleri yok. Bunların birbirleri arasında herhangi bir diyalog kurabilme imkanları yok. Çünkü ortak bir dilleri yok. Çünkü ortak bir kitapları yok. Çünkü ortak bir tanrıları yok. Laf aramızda semavi dinler olarak adlandırılıyor olsalar da bunların hiçbirisi İslam dini haricinde artık semavi değiller. Ama illaki bunu devam ettirmeye gayret edenler var ki geçtiğimiz hafta oldukça önemli bir haberle yeniden gündeme taşındı. Hac, Davud'un yıldızı ve İslam dininin o muhteşem hilali ve yıldızı yeniden gündeme geldi. Berlin'de aynı çatı altında toplanacakları bir ibadethane kurulması planlanıyor. Beraberce ibadet edelim diyorlar. Farklı dinler olmasına rağmen. Her din için ayrı bir bölümün ayrılacağı bina plan aşamasında bile tartışmalara yol açıyor denmiş. Bu arada bu haberin Deutsche Welle'den aldığımızı söylemek istiyorum. Yani Almanlar bile bunu reddediyor. Tarihi bir kilisenin yerine ortak bir ibadethane yapmak istiyorlar ve Berlin Eyaleti Kültür Bakanlığı tarafından bu destek gittikçe artılıyor. 1964'te yıkılan Petre Kilisesi bulunuyordu. Burada yapılacak. Şimdi bu satır arasında neden 1964 onu ifade etmeye çalışacağız. Bu kilisenin bağlı olduğu Protestan Marian Kilisesi papazı ise 2007 yılına kadar otopark olarak kullanılan bu kilisenin bağlı olduğu Protestan Marian Kilisesi papazı Gregor Homberg ise 2007 yılına kadar otopark olarak kullanılan bu meydanı yeni bir dini yapı inşa etmeye karar verdiklerini bildiriyormuş. Şimdi bunların arasında en önemli bir satır arası unsur şu: 1964 yılı. Neden önemli? Çünkü Papa'nın dinler arası diyalog başlangıç saati. 1964 yılında Papa kürsüye çıkarak 1. 1000 yılda Afrika'yı, 2. 1000 yılda Avrupa'yı ve 3. 1000 yılda Müslümanları hedef alacak şekilde misyonerlik faaliyeti başlanması gerektiğini ve bu faaliyetin en doğrusunun ise tek çatı altında 3 dinin varlığıyla mümkün olduğunu söylemişti. Tabi bu mesele burada kalmadı. İşin acı tarafı ise şu: 5. Kültürler Arası Dünya Diyalog Formu dünyayı küresel zorluklara karşı birleşmeye çağırıyor dedi. Peki buradaki sorumuz şu olmalı: dünyadaki küresel zorlukların sebebi kimler? Müslümanlar mı? Hristiyanlar mı? Yahudiler mi? Bakü'de kültürel çeşitlilik, şiddet, çatışmalar gibi küresel zorluklar üzerine konuşmalara başlanmış ve bu da Azerbaycan'da yapılıyor. Peki ne söylenmiş? Biraz oraya bakacağız satır arasında. Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı, zannedildiği gibi bir cemaate ait değildi mevzu. Birleşmiş Milletler tarafından da bu kirli oyun desteklenmeye devam ediyordu. Aynı yerde İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmet el-Otham'ın ve Genel Sekreter Yardımcısı Avrupa Konseyi üyesi tartışmalara katılmışlar. Tartışmaların içerisinde ne konuşulmuş ona çok dikkatli bakalım. Moratinos şöyle diyor: Bakü'ye Sri Lanka'dan geldim. Ekstremistlerin 3 kiliseye yaptığı saldırılar nedeniyle 200'den fazla kişi öldü. Konuşmanın bitiminde ise yeni ittifaklar yapmanın, buna katılmanın gerektiğini vurgulamış. Yusuf bin Ahmet ise şöyle diyor: bu tür olayların gerginliğin azaltılmasına, tehdidin
uluslararası barışı tehditlerini ortadan kaldırmasına hizmet ettiğini vurgulamış. Yani Hristiyanlar, Yahudiler, Museviler bir araya gelirler, aynı çatı altında beraberce ibadet etmek gibi bir salaklığa imza atarlarsa eğer aramızdaki çatışma bitecekmiş. Ama burada en acısı şuydu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kültürler arası diyalog güçlendirme konusunda kararlılığını her zaman gösterdiğini ve foruma başarılar dilediğini vurgulamış. Peki tartışmadan birkaç unsuru daha ortaya koyalım. Onlar da şunlar. Nada Şerif, uluslararası örgütlerin tartışmalarını düzenlemek için önemli olduğunu söylemiş. Yine hoşgörü ve kültürel farklılıklar için tehlikelere dikkat çekmiş. Uluslararası özgürlük kaybedilmesiyle nefret, tahammül ve cehaletle yüzleşiyoruz demişler. Peki şimdi UNESCO'nun temsilcisini de okuyadıktan sonra bu satır arasına hemen deşifre edelim. Hedeflerimiz insan haklarına karşılıklı saygıya dayanan değişikliklere yalnızca tolerans değil aynı zamanda empati katmaktır. Efendim üzerimize afiyet nezle olunca böyle biraz zor olabiliyor. Şimdi UNESCO bize ne söyledi? Ona tekrar bakalım mı? Gerçi bu konu çok tartışıldı. İyi biliyorsunuz eminim ama şunu tekrar gündeme getirelim. UNESCO'nun hedefine bir bakalım. UNESCO ne hedefliyormuş? 1. İnsan hakları. 2. Karşılıklı saygı. 3. Empati. Efendim bütün işin özü burada kapanıyor zannediyoruz. Ama burada çok önemli bir nüansa dikkatinizi çekmek istiyorum. O da şu. İnsan haklarında bahsedilen konu insandır. Herhangi bir dini öğeye ihtiyacımız yoktur. Karşılıklı saygıda da yine dini hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur. Çünkü insanın varlığı o varlığa saygı duymak için gerekli ve yeterli koşuldur. Konu yine dini değildir. Geldik empati noktasına. Ben bir Hristiyan ve Yahudi ile nasıl empati kurabilirim? Zira empati yerine kendini koymaktır. Oysa ki ben hayatım boyunca hiçbir Hristiyanın yerine kendimi, hiçbir Yahudinin yerine kendimi koyamam. Dolayısıyla onlarla empati kuramam. Empati kurmam da gerekmez. Onların dünya hayatında benim komşularım olarak, ticaret yaptığım insanlar olarak, arkadaşlarım olarak varlıkları yeter ve kafidir. Aslında istedikleri şey şu. Eğer bu 3 din birleşirse dünyada şu tehdit ortadan kalkacak ya da tehdit gibi görülen şu hakikat ortadan kalkacak. Tevhid inancının yıkılması sağlanacak çünkü böylelikle ortak bir tanrı inancı, ortak bir ibadet inancından, yaşamından, yaşam tarzından doğmuş olacak ve bu tevhid akidesi bozulmuş olacak. Böylelikle ekonomiler, devletler, sistemler İstedikleri kadar ve ne istiyorlarsa yapsınlar. Ona hak ve hakikati söyleyen hiç kimse kalmayacak. Yani işin özü şuraya geliyor. Dinler arası ister diyalog, ister benim söylediğim gibi monolog diyen olun. Bunu başlatmış, başlatmaya devam eden, bunu destekleyen her kurum mutlak surette tevhid inancının yıkılması için çalışır. Kah bunun farkındadır, kah değildir. Ama işin merkezinde olmak konunun nedenlerini farklı olmasını bize sağlamıyor. Çünkü sonuçta o insanlar bunu yaptıkları müddetçe tevhid inancının yıkılması için bir çaba sarf etmiş oluyorlar. Dinler arası monolog söz konusudur, diyalog söz konusu değildir. Bunun için verilen çabalar hem beyhude olduğu gibi hem de bize zarardır. Ne diyelim? Cenab-ı Hak bizi bu zarar ziyandan uzak eylesin. Büyükleri de, devlet büyüklerini de uyandırsın inşallah. Hadi kalın sağlıcakla.